sepetimin ikinci sırası da böylece bitmiş oldu. Bakın şu vaziyette olacak. Bu şekilde dikeceğiz. Arkadaşlar şimdi şunu en göbektekini ve onun bir üstündekini birlikte yaptık. Bunların nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Bundan sonrakileri artık size göstermeyeceğim. Aynı yoldan gideceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın. En göbekteki yani birinci sıra. Şu ikinci sırası. Şu şöyle ikinci sıra. Üçüncü sıra arkadaşlar şöyle. Üçüncü sırası. Ve şu dördüncü sırası. Bu 4 sıradaki kullandığım kağıtların ölçüsü arkadaşlar 6'ya 13,5. Yani şu kağıdın şurası 6 santim, şu kısmı 13,5 santim. Ve bunlardan arkadaşlar şu en göbektekine şuna 12 tane kağıt gitti. Şu ikinci sıraya 28 tane kağıt gitti şuna. Üçüncü sıraya 44 tane kağıt gitti. Dördüncü sıraya arkadaşlar 60 tane kağıt gitti. Ve bunların boyutları, ölçüleri yani 4 sıranın ölçüsü 6'ya 13,5 santim. Beşinci sıraya arkadaşlar yalnız düşürerek yaptım. Beşinci sıra 5,5 santime yani şu kısmı 5,5 santime, şu tarafı 12,5 santim olacak şekilde. Yani eninin 2 katını 1,5 fazlasını aldım. Beşinci sırada arkadaşlar şunda tam 76 tane kağıt var. Şurada. Beşinci sıra bu. Altıncı sıra arkadaşlar. Altıncı sıranın ölçüsü daha da küçülüyor. Altıncı sırayı da şu kısmı 5 santim. Bu kısmı 11,5 santim olacak şekilde tam şu 6. sıraya da arkadaşlar tam 92 tane kağıt gidiyor. 7. sıraya gelelim. 7. sırada ise ölçü biraz daha küçülüyor arkadaşlar. Şu kısım 4,5 santim. Bu taraf 10,5 santim oluyor. Ve bu 7. sıraya da arkadaşlar tam 108 tane kağıt gidiyor. Şimdi artık bu meyve sepetimin dikimine geçiyorum. Şimdi ben ipimi taktıktan sonra bunun bu iç kısımları buraları açık ya arkadaşlar. Bunları önce birbirine böyle sıkıca tutturmam gerekiyor. Şuradan şöyle alıyorum tekrar. Evet. Şuradan açıyorum şu arada. Ama şöyle de geçebiliriz. Arkadaşlar şuradan da geçebiliriz. Şuradan şöyle gelip tekrar bakın şuradan şöyle şuraya gidebilirim. Bakın. Şimdi şöyle. Evet. İpim benim şurada. Şuradan itibaren böyle koyuyorum. Önce şu arada bak, bunu bu sefer şuradan şu arada çıkıyorum. Buradan girdim. Şuradan şöyle çıktım. Şuradan tekrar girdim. Evet. Ve şuradan şöyle çıktım. Evet arkadaşlar.
Bütün bunları tek tek dikeceğiz. Şimdi bu sıra bittikten sonra bunu dikeceğim böyle. Şimdi 6. sırasını dikmeye başlıyorum. Şurada ipim. Bunu yerde dikerken arkadaşlar hani büyükten küçüğe doğru, dara doğru gittiğimiz için bakın kendiliğinden çekiyor. Böyle germemiz gerekiyor dikerken. Zaten bir tuttuktan sonra o kendiliğinden şeyine oturur, rayına oturacak. Bakın şöyle gereceğiz. Şimdi tutturmaya başlıyorum. Böyle. Evet arkadaşlar. Şuraya geliyorum. Bakın. Aradan girip köşelerin hani köşelerdeki karelerin arası açık ya arkadaşlar. Onları da dikmem gerekiyor. Şu anda onu yapıyorum. Şöyle. Hı hı. Hı hı. Bakın arkadaşlar şöyle gidiyorum. Altıncı sıra arkadaşlar burası. Bundan sonra bir sıra daha var. Ondan sonra saplarını yapacağım. Evet. Bu 6. sıra arkadaşlar. Şu da bundan sonra bunu dikeceğim. 7. sırada bu. 7. sıra biraz daha küçük. Son sırasını dikiyorum. Evet. Bundan sonra arkadaşlar şey yapacağım buna. Sapını yapacağım. Şu kısımlara veya şuralara.
Şimdi her yer dikildi. Evet, şimdi dışarıya geçiyorum. Bu şekilde dikeceğim. Şu mor benim başlangıç noktam olacak. Arkadaşlar sepetim, meyve sepetim burada sona erdi. Bakın gördüğünüz gibi sap yaptım iki tarafına şu şekilde. Meyve sepeti olarak biraz fazla büyük oldu arkadaşlar ama ben bunu patates, soğan da koyabilirim. Evet arkadaşlar, şöyle iki tane sap yaptım ve meyve sepeti olarak yola çıktım ama boyunu hayli büyük yaptığım bir sepetin de sonuna gelmiş oldum. Arkadaşlar, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.